Yani dünyayı en az 2 tane sistem yönetiyor. Bunların biz savaşını izliyoruz zaten. Neden Neo'yu kurtaran geminin adı Nabukadnezar? Evet. Çünkü ne alakası Nabukadnezar, var yani? 0 ve 1 siyah beyazdır. Filmlere dikkat etsinler. Siyah beyaz sembolizm inanılmaz kullanılır. Twitter'ın adının X olması bir rastlantı değildir. Elon Musk'ın X Tabii koyması, ki, oğlunun tabii ki. adını da X koyması Tabii ki. mesela. Hazreti Ali'nin doğumunu ben araştırdığımda karşıma Kabe'de doğan tek kişi olduğu çıktı. Peçesini açarak arkayı döner ve onun Ali olduğunu anlarız. Yani Ali aslında ölmemiştir. Aa, Çünkü güneş tanrıları ölmez. O yukarıdaki aslan aslında Evet. Ali'nin kendisiymiş. Aynı sembolizm Mitraizm'de var işte. gördüğümüz Baal bildiğimiz Baal değilmiş, onu anlatacak Evet. şimdi hoca. O gizemli hava, bir şeyleri böyle açıktan konuşmamaları ama hep sembollerle yürütmeleri. İşte o ritüel eski Evet. 70'lerde parti var biliyorsunuz. Evet, evet. Rothschild'lerin evinde Evet, galiba böyle evet. boynuzlu şeyler, maskeler. Bildiğiniz masonik şeyli ya da satanik sembollerle bir parti filan. Ya bunu da kamuoyuna sunuyorlar. Evet. O şaibe, o gizemden de haz duyar gibi. Ben orada şöyle düşünüyorum. Biraz Ertan Özyiğit'e yaklaşıyorum, biraz uzaklaşıyorum. Nasıl yaklaşıyorum, uzaklaşıyorum? Hani Ertan Bey'in ya Rothschild'ler kim falan diyor ya, bence de yani. Rothschild'ler kim yani? Ben bunu mesela X ve Y olarak görüyorum. Çünkü yani bunu İngiltere, Amerika ya da Rothschild, Rockefeller diye okursanız eğer bunlar değilse kaçırırsınız elinizden. Ama değer verirseniz, matematikte değer verme vardır ya, değer Evet. verirseniz eğer onlar değilse yakalayabilirsiniz. Ama siz Rothschild'e kafayı bozmuşsunuz mesela. Dünyayı Rothschild yönetiyor. Eğer onlar değil ise, ki muhtemelen değiller bence de, o zaman kaçırırsınız. O yüzden ben orada değilim yani. X ve Y değerlerini veriyorum. Geçen gün bir sağ olsun takipçimiz şey göndermişti. Bir video gönderdi. Ertan Bey'in işte Dünyayı Sun diye bir örgüt yönetiyor. Bakın Evet. Sun. İşte ben orada ayrılıyorum. Yani nasıl ayrılıyorum? Sun Dünyayı, tarikatı, evet. Yani Sun var, evet, işte bizim anlattığımız şey zaten bu. Ama bunun karşısında bir tane daha var. Yani dünyayı en az 2 tane sistem yönetiyor. Bunların biz savaşını izliyoruz zaten. Bir tarafta Sun var, bir tarafta Moon var. Mesela geçen şeyi bununla bağlantılı değil ama hani ilgilerini çeksin diye söylüyorum. Japon Başbakanı öldürülmüştü. Evet. Kim öldürdü? Moon tarikatı öldürdü. Tabii Bunlar ki. o işlere mi bakıyor yani? İşte bilemiyorum. Ben sadece burada bir şey vereyim yani. Bunlar tesadüf Yani güneş olmadığını ve ay düşünüyorum. orada da karşımıza çıkıyor. Ben öyle düşünüyorum. İki kanat, Evet. iki kol. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla bu güneş ve ay dinleri dünyanın her yerinde çatışma halindeler. Bir şekilde bir yerlere kadar sızmışlar ve her yerde aynı şekilde çatışma hallerinde olduğunu görüyoruz ve bunları aileler üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Dedim bunlar aileler üstü de başka bir şey yani. O yüzden de az önce sorduğunuz soruya cevaben söylüyorum. Hani niye semboller üzerinden? Çünkü şöyle düşünün. Ben YouTube'da bu yayınları yapmadan önce kim biliyordu bu platformlardaki bu sembollerin bu anlama geldiğini? Kimse bilmiyordu. Evet. Anlatabildim mi? Şimdi insanlar farkındalığı arttığı için yani zannediyor ki evet değil. Yani bir bilgi işte sana verildi. Aradan 3 yıl geçince sen artık o bilgiyi nereden aldığını unuttuğun için, değil mi? Sanıyorsun ki ben bunları farkında. Hayır, sen farkında değilsin. Mesela Matrix filminde hep söylüyorum yani okumamızı doğru yapalım. Matrix filminde insanların yaşadığı yerin adı ne? Zion. Ziyon. Evet. Siyonizm, Zion değil mi? Bağlantılı. Wachowski kardeşler Yahudi olduğu söyleniyor. Bilmiyorum ben. Olabilir. Kabul ettik Yahudi. Zaten Zion. Neo zaten Mesih değil mi? Hı. Soru o zaman. Neden Neo'yu kurtaran geminin adı Nabukadnezar? Evet. Çünkü ne alakası Nabukadnezar var yani? baktığınız zaman Yahudi tarihinin en sevilmeyen karakteri. Evet. Nasıl bir bağlantısı değil mi? Nasıl bir alakası nasıl bir var? bağlantısı var? Çünkü şundan dolayı bana göre, bu tabii benim okumam beni bağlar. Matrix filminde Neo'nun olduğu taraf aslında Elohist metnin tarafı. Anlatabildim mi? Nabukadnezar aslında Yahuda krallığı için kötüdür. Şeyler için, İsrail krallığı için kötü değildir. değil. Çünkü zaten yıkılmıştı İsrail krallığı. Ve karşı tarafta biz neyi görürüz? Şey tarafında, robotların olduğu tarafta mimarı görürüz. Evrenin ulu mimarı. Masonlarda, Masonizmde mesela ne vardır? Evrenin ulu mimarı. Evet. Mimarı vardır. Ve en son Neo şeye çıktığında güneş gibi açılır mesela. Dikkat edin, sahneye güneş gibi görünür mesela.
Veya Merovingianlar vardır ya mesela filmde. Tümüyle işte bu şey hikayesinin bir parçasıdır. Fransa'daki parçasıdır onlar mesela. Bu güneş teorisinin. O yüzden oraya onları işlemişlerdir bana göre. Ben öyle okuyorum. Böyle okuduğum zaman da ya da mesela kahin. Kahin mesela Gnostik anlamda bir yerde Sofya'ya işaret eder. Sofya da yine güneşçilerin bir kavramıdır. Dolayısıyla bunların hepsini beraber okuduğumda evet o zaman Matrix anlam kazanır filme. Bir tarafta güneşçiler vardır ve kötüdürler, dünyayı ele geçirirler. Evet. Karşı tarafta ise aycılar vardır. Animatrix üzerinden okuduğunuzda işler daha da yerine yerleşir. Çünkü Animatrix'in birinci bölümünün adı Osiris'in son uçuşudur. Osiris kimdir? Ay tanrısıdır. Bakın görüyor musunuz? Sonra filmde anlatır der ki robotlar şeye döndüler. İşte yurtlarına Evet. gitti. İşte Suudi Arabistan'ı gösterir. İlginç bir şekilde dünyada ilk defa bir robota vatandaşlık veren ülke Suudi Arabistan'dır. Evet, oldu. Bakın. Hı hı. Ve orada robotların der şeyi, logosu, yani firmalarının logosu 0 ve 1 siyah beyazdır. Filmlere dikkat etsinler. Siyah beyaz sembolizm inanılmaz kullanılır. İnanılmaz. Sadece zeminde değil. Mesela 1899 diye bir dizi vardır. Orada iğnelerde kullanır onu. Buradaki anlamı ne? Siyah beyaz sembolizmi doğrudan güneşçilerin bir şeyi, hikayesi. O da nereden kaynaklı? Mitra anıtlarına bakarsanız biri Mitra'nın sağında, biri de Mitra'nın solunda olmak üzere 2 tane yardımcısı vardır. Bunlardan biri meşalesini yukarı doğru tutar, beyazdır. Gündüzdür. Ha. Diğeri meşalesini aşağı doğru tutar, gecedir. Evet. Ama bu yer gökyüzü ve yeraltı gibi de yorumlanabilir mi acaba? Dualizm üzerinden yorum. Güneşi hep bu Tamam, şekilde öyle yorumlayacaksınız. Evet. O yüzden mesela masonluk esas itibariyle güneşçidir. Ama mason tapınaklarının tasvirlerine baktığınızda güneş ve ayı aynı anda görürsünüz. Yani şöyle yapmıyor bu adamlar. Biz güneşçiyiz. Aydan neymiş demiyor. Güneşi ve ayı aynı anda işte diyorum ya mükemmellik. Evet. Mükemmellik hikayesi. Dolayısıyla bunu ikisini aynı anda kullanırlar. Siyah ve beyaz da tümüyle bu. Mesela Binance meşhur. Kripto para borsası. Eksen mesela. Eksen var ya. Çift X demiştiniz Çift X, siz değil mi? evet. Çift X'in nedeni ta Mitraizm'de şeylerin bacaklarını X şeklinde yapar. Mitra'nın yanındaki o figürlerin bacaklarını X şeklinde ta oralardan gelir kökenleri. Yani Twitter'ın adının X olması bir rastlantı değildir. Elon Musk'ın X Tabii koyması, ki, oğlunun tabii ki. adını da X koyması Tabii ki. mesela. Çünkü X sembolizmi dediğim gibi kökenlerini ta oradan alan bir güneş, çok güçlü bir güneş sembolüdür hem de. Kökeninde de daha sonrasında bizim Yahudilikte Azazel'in mührü diye geçer. Araştırırsanız bulursunuz. Azazel'in mührüne ulaşırsınız. Azazel'in mührünü de biraz zorlarsanız Renault'un sembolüyle bir görürsünüz. Tabii bunlar hepsi iç içe geçmiş bağlantılar kümesi. Yani bunlar tesadüfen yapılan şeyler değil. Dolayısıyla karşımızda o kadar derin bir yapı var ki yani çözümlemeniz mümkün değil. Elimizdeki 10 tane veriyle çözmeye çalışıyoruz. İşte bunun avama yayılmaması için de semboller üzerinden konuşurlar. Az önceki sorduğunuz sorunun cevabı. Çünkü avamın anlamaması gerekir. Avam anlamayacak bunu. Ve avam gerçekten anlamamıştır. Yani bugüne kadar işte zaten. Bugüne kadar. Evet, böyle bir hikaye yazılmamıştı. Ama bugün bu bizim kurgulamış olduğumuz metodoloji, yöntem işte Göbekli Tepe'den başlayıp bugüne kadarki hikayeyi tümüyle ortaya koyuyor. Ki başımdan geçen isterseniz birkaç olayı size... Göbekli Tepe'de mi? Yok. Bu çalışmayı yaparken ki başımdan geçen olayı mesela. Bunlar çünkü çok hani bazıları çok tepki veriyor işte yok onun anlamı odur. Ya burada onu demek istemiyorum yani. Düşünün bir adam oturduğu yerden bunu nasıl yapabilir? Bunu düşünmesi gerekiyor insanların. Mesela daha önce de bahsettiğim size işte Hazreti Ali'nin doğumu. Yani Hazreti Ali'nin doğumunun ben nasıl olduğunu bilmiyordum. Elimde bir veri yoktu yani buna dair. Hazreti Ali'nin doğumunu ben araştırdığımda karşıma Kabe'de doğan tek kişi olduğu çıktı. Kabe'nin içerisinde doğmuştur Hazreti Ali. Ve ben bunu daha bilmeden yazdım. Dedim ki kesin dedim Hazreti Ali'nin doğumunda bir mucize var. Ya kayayla bir ilişkisi olacak ya da kapalı bir mekandan doğacak. Neden bunu söylüyorum? Neden? Çünkü Mitracılar da böyle. Mitra da kayadan doğuyor. Perseus yer altındaki bir odadan doğar mesela ya da yer altındaki bir odada saklanır. Dolayısıyla böyle bir hikaye var. Annesi gelir Kabe'nin kenarına işte karnımdakini mübarek kıl der. Kabe'nin duvarları yarılır. İçeri girer.
Orada olayı görenler bir anlatıya göre gelip kapıyı tekmelerler işte içeri girmek için falan, kırmak için. Giremezler. 3 gün sonra kucağında Ali ile annesi dışarı çıkar. Ve duvarlar yine yarılır. Gördünüz mü bakın. Çünkü Evet. burada aslında anlattığı şey onun kadınla olan bağlantısını koparmaktır. Biz çünkü görmeyiz onun anneden doğduğunu. Ha. Anlatabildim mi? Anneden doğduğunu görmezsiniz, bilmezsiniz. O Kabe'nin içinde doğmuştur. Evet. Kabe'nin de asıl şeyinde kök düşüncesinde buna göre, bu böyledir diye söylemiyorum. Kök düşüncesinde mesela Hacerül Esved taşı vardır. Hacerül Esved taşının diğer adı nedir? Kara taştır. Değil mi? Evet. Uzaydan Karataş, geldiği. evet, uzaydan geldiği düşünülür. Bu Karataş antik kültürlerde çok meşhurdur. Mesela Kıbrıs'ta Pafos'ta vardır. Bizim Kaunos'ta var. Yine Eskişehir Pesunus'ta var. Bu tip Karataşlar vardır. Karataş'ın ilginç bir özelliği, özellikle bence Kabe'deki için onu biraz iştarla, yani dolaylı olarak tabii ki ilişkilendirenler var ama bir ihtimal daha var ki bu ihtimal de çok güçlü bir ihtimal. Onun Kronos'la olan, yani Satürn'le olan bağlantısı. Neden? Çünkü Satürn antik dönemden itibaren siyahla ilişkilendirilmiş, artı obsidyenle ilişkilendirilmiş. Obsidyen siyahtır ve siyah Kronos'la Satürn'le bağlantılıdır. Evet. Dolayısıyla Hacer-ül Esved'deki o taşın da Kronos'la Satürn'le bağlantısı olma ihtimali var. Yani bu kadar bir derin konu. O yüzden de işte bir akıl gider Hazreti Ali'yi Kabe'nin içerisinde doğum yaptırır. Yani oradan doğdur. Çünkü oradan doğdurduğunuzda siz onun annesiz doğduğunu söylersiniz. Peki beni buna götüren şey neydi? Yani birden bu aklınıza gelmiyor sonuçta. Buna dair, yani Hazreti Ali'nin bu sembolizmde bir yere oturduğuna dair elimde veriler vardı. Neydi o veriler? Birincisi nasıl öldü, cenazesini bilir misiniz nasıl olduğunu? Cenazesi. Evet. Hayır hocam. Der ki benim cenazemi kaldırmayın. Bir Arap gelecek. O Arap işte vereceksiniz siz ona cenazeyi. O alıp götürecek. Gelir gerçekten bir devenin üzerinde. İşte ağzı yüzü her yeri kapalıdır. Anlatıya göre. Hacı Bektaş'ta bunun mesela tasviri vardır. Verirler ölüsünü. Gider. Evet. Arkasında ne oldu? Ya Hasan ya Hüseyin, şimdi tam hatırlayamıyorum. Merak eder. Ya babamı verdim gidiyor ya sonuçta, ya nereye gidiyor, bu kim? Giderken o devenin üzerindeki kişi peçesini açarak arkaya döner. Ve onun Ali olduğunu anlarız. Yani Ali aslında ölmemiştir. Çünkü güneş tanrıları ölmez. Güneş tanrılarının öyle bir özelliği var. Ölümsüzdür. Ölümsüzdür. Asla ölmez. Ay tanrıları ölür. Ölür ve dirilir. Mesela İsa'da o yüzden onu görürsünüz. Ölen ve dirilen bir tanrıdır. Evet. Ama aynı zamanda güneş özellikleri de gösterir. Dolayısıyla bu benim elimdeki birinci veriydi. İkinci veri ne? Miraç hadisesinde, bu da Alevi anlatılarında vardır yine. Peygamberin karşısına aslan şeklinde çıkar. Bir aslan çıkar daha doğrusu. Peygambere yol vermez. Peygamber peygamberlik mührünü çıkartır, aslana verir. Aslan çekilir ve peygamber Allah'la görüşür. Aşağı indiğinde Kırklar Meclisi vardır. Kapıyı çalar, içeri alınmaz önce. Sonra 3. kez denediğinde içeri alınır. İçeride 39 kişi vardır. 40.sı zamanın sonunda gelecek olan Selman-ı Farisi'dir. Bakın yine zamanın sonunda bir vurgu. Evet. Ve bir bakar içeride Ali de var. Ali'nin yanına oturur. Ali ağzından çıkartır ve mührü, peygamberlik mührünü peygambere geri verir. Biz buradan şunu anlarız. O yukarıdaki aslan aslında Evet. Ali'nin kendisiymiş. Aynı sembolizm Mitraizm'de var işte. Aynı sembolizm Hristiyanlıkta Petrus'ta var. Çünkü bunlar aslan adam var meşhur Evet. Mitraizm'de. Elinde anahtarlarla durur. İşte göğün anahtarları durur. Göğe çıkmak isteyen kişi aslan adamı geçmesi gerekir. Bakın görüyor musunuz? Yine aslan adamla biz orada Ali ile karşılaşırız. Aslan adamla ilgili diziler filan da, yani tabii Hollywood'un işler sembolleri de yapılmıştır çok yani. Tabii ki. Çok yoğun, çok yoğun. Dolayısıyla birincisi buydu. İkincisi de yine bugün ofisimde otururken, bu çalışmaları yaparken yani şöyle bir hadisin var olabileceği aklıma geldi. Köpek, yılan, akrep öldürmek sevaptır. Bakın böyle bir hadis olduğunu ben bilmiyorum. Araştırdım, Evet. yapmadım, haberim yok. Araştırdığımda gerçekten böyle bir hadisin var olduğunu gördüm. Gerçekten böyle bir hadis var. Hatta bu hayvanlara çaylak ve fare de ekleniyor. Çaylak ve farenin de öldürülmesi harem-i şerif çevresinde
serbest. Hiç duymamıştım. Evet. Peki beni buna götüren şey nedir? Yani bu da Evet. birden böyle vahiyle gelmiyor sonuçta bunlar. Birincisi bu köpek, yılan, akrep dememin nedeni şu. Köpek, yılan, akrep Mitra boğayı kurban ederken aynı hayvanlar boğaya saldırır. Bakın aynı hayvanlar. Peki bu hikayede bunu yazmamızın nedeni ne? Çünkü peygamberin kertenkele hadisi var. Diyor ki kertenkeleyi bir vuruşta 100 sevap, 2 vuruşta öldürürseniz 50 sevap diyor. Kertenkelenin adı antik dönemde Savra heliaka. Ne demek bu? Güneşin hayvanı. Evet. Ve baktığımızda biz neyi görüyoruz? Mesela Mısır anlatılarında Helios Eter'i geçerken, pardon Yunan anlatılarında Porphyrius'ta Eter'i geçerken bir timsaha biner. O timsah batıda kertenkeleye dönüşür. Dolayısıyla bir güneş tanrısı sembolüdür. Çok yoğun şeydir. Mesela konuyu açıyor, kusura bakmayın. Estağfurullah. Bende de böyle Bilgi dolu olunca öyle evet, oluyor tabii. Oradan oraya, oradan oraya. Apollon Sauroktonos diye bir heykel vardır. Çok meşhurdur bu. Bu heykelde Apollon kertenkeleyi öldürür. Anlatılan budur. Plinius anlatır bunu. Filanca yerde böyle bir heykel var. Apollon kertenkele öldürür. Sorun şuradadır. Mitolojide Apollon'un kertenkele öldürdüğüne dair hiçbir veri yoktur. Peki o zaman neden Apollon kertenkele öldürür? İşte bunun cevabı aslında orada Apollon kertenkele öldürmez. Niye öldürüyor? Öldürdüğüne dair hiçbir şey yok elimizde. Biz öyle yorumluyoruz onu. Plinius'tan dolayı. Ve Apollon nedir? Güneş tanrısıdır. Bakın. Ve kertenkeleyle beraber tasvir edilmiştir. Ve antik dünyada buna dair hiçbir anlatı aslında bulunmamaktadır. Bu da bize neyi gösterir? Evet, bizim bilmediğimiz bir hikaye var karşımızda. Bunu birileri biliyor ama. Birileri biliyor. İlginç olan şey şu. Praxiteles'in Dionysos ile Hermes ile Dionysos çocuğu diye meşhur bir heykeli vardır. Çok meşhurdur bu heykel. Mitra anıtlarında bu heykel bulunur. Hem de birkaç tane farklı yerlerde. Hatta bununla ilgili olarak bir araştırmacının bir makalesi var. Diyor ki yani neden olabilir acaba? Praxiteles'in bu heykelinin bu şekilde. Çok muhtemelen bana öyle geliyor ki Praxiteles dediğimiz kişi antik dönemin bir masonuydu. Yani masonluk o zaman vardır demiyorum bakın. O dönemde de böyle bir örgütlenme vardı. Evet. O örgüt yani o heykelin başına siz ben geçtiğimde kertenkele öldüren Apollon'u görüyorsunuz. Ama bir inisiye onun başına geçtiğinde başka bir hikaye algılıyor. Anlatabildim mi? Evet. Çok muhtemelen bu. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir örüntünün parçası olarak ben bunları anlatıyorum. Yani burada her şeyi anlatamadığım için ne zaman sabahlara kadar anlatsam bitmez yani bu konu. Dolayısıyla öyle bir durum var yani Beyza. Biz şu Baal konusunu konuşacağız dedik ya. Evet. Baal'e gelirken biz bu ama siyah küp meselesinde bu bölümde konuşur muyuz? Konuşuruz öyle toparlarız o zaman. Tabii ki. Baal bildiğimiz Baal. Aslında gördüğümüz Baal bildiğimiz Baal değilmiş. Onu anlatacak şimdi hoca. Şimdi Baal dediğimiz, geçen yayında da bahsettim biraz. Baal dediğimizde aslında biz bir sıfattan bahsediyoruz. Evet. İşte efendi demek genel anlamda ve bu özellikle Kuzey Suriye, İsrail civarında büyük tanrılara verilen bir isim. Evet. İşte Baal Hadad. Spesifik mesela. Bir şeyin ismi değil yani figürün Mesela ismi. Baal Hadad diyor. Aslında tanrının adı Hadad. Baal Hadad, Efendi Hadad. Mesela bu neye benziyor biliyor musunuz bize çevirdiğin zaman? Rab Allah anlamında aslında. Rab da diyoruz, Allah da diyoruz aynı şekilde yani. Dolayısıyla Baal Hadad ay tarafının tanrısıdır. Hadad boğaların üzerindedir tabii. Boğaların üzerindedir. Bir fırtına tanrısıdır baktığımızda. Elinde yıldırımıyla Zeus'a benzer. Ama siz bunu Kartaca'ya götürdüğünüz zaman Baal Hamon'la karşılaşırsınız. Baal Hamon ise özellikle Roma döneminde bizim buna dair elimizde veriler vardır. Satürn'le ilişkilendirilir. Ve çocuk kurbanı falan bu Baal Hadad tarafında daha yoğundur elimizde arkeolojik veri olarak. Ama konu Tevrat ise elimizde bu sefer ne kalır? Baal Hadad kalır. Şimdi olay şu. Tevrat üzerinden değerlendiriyoruz şimdi. Tamam. Tevrat'ta işte çocuklarınızı Baal'e kurban etmeyin şeklinde ifadeler var. Çocuk kurbanı. Evet, işte Molek'e vermeyin ki Molek aslında orada yanlış anlaşılmış. Geçen yayında da söylemiştim yani antik dünyada Molek diye bir tanrı yoktur. Aslında Molek Baal'e verilen kurbanın adıdır.
Yani bu da çok basittir bunun ölçümü. Yazın Google'a Molek, Gat bir şeyler yazın. Görsellere girin. Karşınıza antik hiçbir şey çıkmaz. Sonradan yapılan şeyler, çizimleri çıkar yani. Dolayısıyla antik dünyada Molek diye bir tanrı yok. Baal var aslında. Baal'e çocuklarını kurban ettiklerine dair ve Tanrı Yahve'nin bundan hoşlanmadığına dair ifadeler var. Şimdi Baal'le suçlanan yer neresi? İlginç bir şekilde İsrail Krallığı tarafı. Yani Kuzey Krallık. Şimdi Kuzey Krallığı'nın şöyle bir durumu var Beyza Hanım. Kuzey ve Güney diye krallık ikiye bölünüp işte İsrail Krallığı, Yahuda Krallığı olunca mabet, tapınak, Süleyman Mabedi Kudüs'te kalıyor. Yani güneyde kalıyor. Evet. Yahudilikte de ne var? Kurbanın sadece tapınakta yapılması gerekiyor. Dolayısıyla Yani her kan yıl akıtma o evet, ritüel törenlerin tapınakta olması gerekiyor. O yüzden her yıl İsrail Krallığı'nın tamamı hareketleniyor. Ellerindeki tüm mal, mülk ne varsa Yahuda'ya götürüyorlar. İsrail kralı bakıyor ki elindeki her yıl ürettiği ürün karşı tarafa geçiyor. Diyor ki ya bir saniye ben bu işi çözeceğim. Ne yapacağım? Biri Dan, bir de Beytel'de olmak üzere 2 tane mişkan kuruyor. Yani çadır kuruyor. Ve bunların içerisine ne koyuyor biliyor musunuz? Bakın mişkanları yaptı, çadırları. Bunlar Kudüs'teki mabetin yerine geçecek İsrail'de. Evet. Boğaları yerleştiriyor. Biri kuzeyde, biri güneyde olmak üzere 2 tane boğa yerleştiriliyor. Yine 2, yine boğa. Büyükbaş hayvan. Ve biz Tevrat'ın sonraki metinlerinden gördüğümüz kadarıyla en azından benim açımdan bu Yahve'nin eleştirdiği tapının İsrail tarafıyla alakalı. Yani bu adamlar zaten kendileri boğaya tapıyorlar. Elohim dediğiniz tanrıda zaten ay kültü var. O yüzden onlara yabancı gelmiyor bu hikaye. Ve biz Baal'in şeyleriyle, rahipleriyle ya da din adamlarıyla savaşırken kim görüyoruz? Peygamber İlyas'ı görüyoruz. İlyas peygamber savaşı. Peki İlyas ne demek? Aslında güneş demek. Helia ismiyle şey yapılır, ilişkilidir. Ve baktığınızda İlyas ölmez. En son bir şeyden gökten bir ateşli araba gelir, İlyas alır ve göğe çıkartır. Aynısı Mitraizm'de vardır. Biz sadece Hıdır Ellez'de hatırlarız. Evet, evet. Hıdır Ellez'de aslında olan olay nedir? Hızır ve İlyas'ın bilinmesidir. Evet. Hızır yeşil demektir. Osiris'in ifadesidir. Aslında ay tarafıdır. İlyas da güneş tarafıdır. Güneş de ayın birleşimidir aslında. Peter Pan, Tabii. Robin Hood. Evet. Ya o kadar derin bir hikaye ki görüyorsunuz. Yani her yerde girmiş. Evet. Ya İngiltere'de mesela meşhurdur yeşil adam yani. Evet. Aslında Mısır'daki Osiris tasvirlerine bakın yeşil yapılır. Çünkü o bitki tanrısıdır aynı zamanda. O yüzden yeşil yapılır. Hızır orada ay tarafını temsil eder. Evet. İlyas ise güneş tarafını temsil eder. Güneşle ayın buluşmasıdır aslında. Hızır İlyas dediğiniz hikaye. Bu her yer, şimdi düşünün ki yani konuyu açıyor diyorum ya. Arap alfabesi 2'ye bölünmüş Beyza Hanım. Şemsi harfler, kameri harfler diye. Bakın oralara kadar her şey bölünmüş. Yine güneş ve ay. Abi yine güneş ve ay. Harfler bile 2'ye bölünmüş. Şemsi, güneşçi harfler, aycı harfler. Bitkiler 2'ye bölünmüş. Mesela örnek veriyorum Ezidiler marul yemezler. Neden? Marul çünkü güneşin sebzesidir. Yasaktır yani. Güneşin sebzesi ne demek? Güneşe ait yani. Sebze. Evet. Mesela soğan güneşe aittir. Mesela Plutarhus der ki Isis ve Osiris adlı metninde rahiplerin en sevmediği bitki soğandır. Çünkü soğan ay küçülürken büyüyen tek bitkidir. Her şey 2'ye bölünmüş. Gezegenler 2'ye bölünmüş, bitkiler 2'ye bölünmüş, harfler 2'ye bölünmüş ve hep güneş ve ay, güneş ve ay, güneş ve ay her yerde. Ruhumuza kadar işlemiş yani bu güneş ve ay. Yani inanılmaz. Çünkü hani bunu nasıl kaçırmışlar ben anlamadım mesela. Yani her şey çünkü gün ve yüz ortadaymış ama insanlar muhtemelen bakmıyoruz. Yani bizim arkeologların da tabii kendi arkeolog. İşte Mısır'ı Mısır olarak inceliyoruz. Anadolu'yu Anadolu inceliyor olarak görüyoruz. Mezopotamya'yı Mezopotamya olarak bakıyoruz. Bunların birbiriyle olan ilişkisine bakmıyoruz. Benim en önemli bu konudaki kılavuzum Mircea Eliade'dir. Kesinlikle tavsiye ederim dinler tarihinde meraklılarına. Eliade'nin o bütüncül bakışını ben işte okuya bir şekilde edindik. Tabii burada en önemli isim Fahri Işık benim hocam. Onun da o bize katmış olduğu gözümüzü ehlileştirmiş olması stil kritik noktasında, stil kritik yöntemi noktasında o konuları daha iyi anlamamız noktasında kesinlikle es geçmememiz gereken bir konu.
Buradan hocama da saygılarımı iletiyorum kendisine. Gerçekten Saygılar Türkiye'nin değil, bizden de. dünyanın bence en önemli arkeologlarından biri. Dolayısıyla bu güneş ve ay hikayesi bütün şeylere sızmış. Baal konusunda da dediğim gibi İsrail Krallığı üzerinden Baal'le olan bir bağlantı var. Ama bu Baal dediğim gibi Baal Hamon değil. Buradaki Baal Hadad, çünkü Baal Hadad bir fırtına tanrısıdır. Yani İsraililerin tapmış olduğu Elohim'in şeydeki yüzüdür. Fenikeliler arasındaki yüzüdür. Ya da işte Ugarit'teki yüzüdür. Nasıl açıklamak isterseniz yani o bölgedeki yüzüdür. Kara küple olan bağlantısı nedir? Nedir? Yani bunu şimdi bu kadar konuştuk. Kara küp nedir bu durumda? Kara küple olan bağlantısı şu. Bir kere şunu bilelim. Küp sembolizminin antik dünyada doğrudan bir tasviri yok. Bir kere bunu belirleyelim. Yani doğrudan filanca yerde bakın bir küp var. Bu da Satürn'ü temsil ediyor. Biz bununla karşılaşmıyoruz. İlginç bir şekilde iki yerde biz bununla karşılaşıyoruz. Bunlardan biri Süleyman'ın tapınağı. Süleyman'ın tapınağının Tevrat'taki şeyini incelediğinizde, metnini incelediğinizde asıl o da küp şeklinde yapılır. Özel olarak belirtilir ve orada bir küptür. Bunun konumuzla ilişkisi nedir? Bizim konumuzla ilişkisi şudur. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yahudilerin tapmış olduğu Yahve'nin Set'le, Mısır'daki Set'le bir ilişkisi var. Bu ilişki aynı zamanda Şamaş'la bir ilişkisi var. Bu ilişki nedir? Mesela örnek veriyorum. Tacitus eserinde tapınağa girildiğinde içeride bir eşek üzerinde bir adamın olduğunu yazıyor. Şimdi eşek çok önemli bir semboldür. Eşek çene kemiği mesela çok önemli bir semboldür. Samson elinde eşek kemiğiyle 500 Filistinliyi öldürür. Evet. Bakın Samson. Samson ne? Bakın Şems. Aynı kökten geliyor. Samson elinde bir eşek kemiğiyle 500 Filistinliyi öldürür. Yahve'nin güneş tanrısıyla çok doğrudan bir ilişkisi vardır. Hatta güneş tanrısıdır. Ve Roma'daki adı Şabat'tır. Sabat. Cumartesi gününü ifade eder. Şabat günü. Evet, Şabat günü. Cumartesi gününü ifade eder. Yemedikleri Evet. gündü. Evet. Her şeyin yasak olduğu gün. Her şey tamam. Şimdi bakın buradan sizin yayınınız aracılığıyla özel bir şey vereyim. Buyurun. İsa diyor ki ben alfa ve omega'yım. Tamam. Ne demek bu? Ne demek? Alfa ve Bugün omega. işte efendim alfa ve omega ben başlangıç ve sonum diyor diye biz bunu çeviriyoruz. Tamam. Ama bunun arkasında başka bir itici gücün olması gerekiyor. Yani bu sadece ben alfa ve omega'yım değil yani. Çok muhtemelen bunu işte şimdi Yahve'ye bağlayacağız. Havada bırakmayacağız. Alfa ve omega'dan kasıt şu. Bakın biz şu an günleri haftaya hangi gün başlatıyoruz Beyza Hanım? Pazartesi. Pazartesi. Antik dünyada günler pazar günü başlar. Pazartesi. Evet, pazar pazartesi diye gider. Pazar ilk gündür. Pazar alfadır. Son gün nedir? Cumartesi. Cumartesi. Beta. Omega. Omega. Ben alfa ve omega'yım. Ben başlangıç ve sonumdan kasıt başlangıçtaki İsa, yani pazar günü, çünkü bugün Hristiyanlar için pazar günü kutsaldır ya. Evet. Pazar günün adı nedir? Sunday. Güneşin günüdür. İsa bir güneş tanrısıdır. Son gün Saturday. Satürn günüdür. Bundan bir yarım saat 45 dakika önce ne dedim? Satürn gece güneşi olarak ifade ediliyor dedim değil mi? Evet. Dolayısıyla ben başlangıç ve sonum dediğinde hem San'ım hem Satürn'üm diyor. Yani Mitra anıtlarında bunu bağlarsak Helios ve Mitra'nın aslında özde aynı tanrı olması. Çünkü yazıtlarda mesela Mitra çalışan araştırmacıların en büyük problemlerinden biri bu olmuş. Aşamamışlar mesela bu problemi. Ne? Arkeolojik veriye bakıyorsunuz. Mitra ayrı bir tanrı, Helios ayrı bir tanrı. Ayrı ayrı gösteriliyor bu tanrı. Evet. Yazıtlara bakıyorsunuz aynı tanrı. Aynı. Helios Mitra'ya diyor mesela ithaf ettim diyor. Niye Şimdi ayrı diyor ki, resmedilmiş? şimdi bunu diyor ki işte araştırmacılar, ya arkadaş bu nasıl olabilir diyor. Biz diyor arkeolojik olarak bunların ayrı tanrı olduğunu görüyoruz. Ama diyor metinlerde işte yaşlı tanrı çocuk tanrıya geliyoruz. İşte aynı tanrı. Sadece evet biri gençliği ve çocukluğu. Güneşin iki farklı yüzünü görüyoruz aslında biz burada. Dolayısıyla İsa'da aslında biz neyi görüyoruz? Başlangıç ve sonum derken çocuk İsa ve yaşlı İsa'nın aynısını görüyoruz. Bunun karşılığı ne? Origen
Contra Celsum adlı eserinde paganlara ait bir metinden bahsederken bir derecelendirme sisteminden anlatır. Biraz önceki eşeğe bağlayacağız burayı. Birinci basamak eşektir, sonuncu basamak aslandır. Aslan ve eşek güneş tanrısının en önemli sembolleridir. Dolayısıyla aslında buradaki hikayede ki eşek Satürn'le ilişkilidir aslında dolaylı olarak da Yahve'nin kimle eşitlenir? Demiurgos'la eşitlenir. Kötücül tanrıdır derler. Direkt metin var böyle elimizde. Demiurgos'un bu taraftaki karşılığı Mitra. Bakın yine aynı hikayenin bir tarafına geldik ve bunlar değil mi ya elimizde böyle benim uydurduğum şeyler değil ya metinler var, arkeolojik veriler var yani. Dolayısıyla Yahve bir güneş tanrısıdır burada ve onun peygamberi de kimdir? İlyas'tır. Kimle savaşır? Baal taraftarlarıyla savaşır. Evet. Yine karşılaştık. O kadar ilginç bir hikaye ki Gaziantep'te Dülük diye bir antik kent vardır. Hı hı. Daha doğrusu bir kentimiz var. Oranın antik adı Dolike. Oranın tanrısının adı da Jupiter Dolichenus. Jupiter Dolichenus Mitra ile aynı dönemde Roma ordusu içerisinde ortaya çıkan bir tanrıdır. Hı hı. Boğanın üzerinde tasvir edilir. Bakın şimdi. Boğanın üzerinde tasvir edilir. Dülük'te bir başka şeyde ne vardır? Mitra tapınağı vardır. İlginç bir şekilde. Bakın. Jupiter Dolichenus, Boğa ve aynı zamanda Mitra. Yunanistan'ın ortasında Dülük diye bir kent var. Evet. Yine Dülük diye bir kent var. Yanındaki dağın adı İlyas. Ya. Bunun da sevgili Erdal'a sevgilerimi ileteyim. İnanılmaz yani. Bakın düşün yine boğa, üst tarafa dağ, yine güneşin İlyas'ını koymuş. Nasıl olabiliyor? Tessalia'da olması lazım. Orta İtalya'da. İşte diyorum ya birileri var. Beyzan birileri var. Bunlar bütün bu sembolizme hakimler. Nerede neyin konması gerekiyorsa işliyorlar. Biz ama fark edemiyoruz. Yani onu mesela yine konuyu açıyor. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Ben konuşuyorum böyle aslında ama. Toparlıyoruz artık. Evet. Tamam. Bir ara yazısı geldi az önce. Evet, tamamdır. O zaman şeyi toparlayarak gidelim. Orada çünkü dağılmasın konu. Evet. O kadar çok dağılıyor ki vallahi kusura bakmayın. Ama bilgi çok hocam. Evet. Yani. Ya her şey birbiriyle ilişkili. Oraya daldığınız zaman başka bir yer, buraya daldığınız zaman başka bir şey. Daha biz bölüm yaparız. Küp sembolizmi demiştik ya, evet, oradan bitirelim o zaman. Küp. Evet. Çok etkileyici. Aklımıza bir sürü sembol geliyor çünkü. Küp Süleyman Tapınağı'nda vardır. Evet. Bir başka da nerede karşımıza çıkar biliyor musunuz? Plutarkos'un Isis Osiris'inde. Poseidon için der. O ilk küptürler. Böyle bir ifade vardır. Dolayısıyla buradan şöyle bir bilgi elde ediyoruz biz. Pitagoras felsefesinde de bu vardır. Küp yeryüzünü temsil eder. Maddeyi temsil eder. Maddeyi dünyaya göndermedir. Mesela bugün bizim camiler aslında küp şeklindedir. Onun üstünde de ne vardır? Kubbesi vardır. Evet. Kubbe aslında bir kürenin yarısıdır. Kubbe de ya daha doğrusu küre de göksel alanı temsil eder. Yani biri aslında gök kubbeyi. Tabii ezoterik anlamda anlatırsam, boyutta anlatırsam kubbe güneş tanrısının, küp Satürn'ün şeyidir, sembolleridir. Ezoterik bağlamda. Çünkü neden? Bu dünyayı Satürn yarattı ya, maddi dünyayı. Dolayısıyla onun ilk en mükemmel şekli küptür. Evet. O yüzden de Poseidon da nedir? Deniz tanrısıdır. Her şey denizden gelmiştir. Bakın her şey birbiriyle ilişkili aslında. Evet. Dolayısıyla küpü bu kişiler, bu malum şahıslar Satürn'e bağlamışlar. Peki sonra ne olmuş? Orta Çağ ile beraber şeyi geçtikten sonra antik dünya dediğim gibi yok. Sadece bir Süleyman Tapınağı'nda çok net var. Yani hiç yoktur diye söylemiyorum. Net elimizde kesin budur diyebileceğimiz şey budur. Süleyman Tapınağı'nda var. Dediğim gibi Plutarkos'un bir eserinde var. Platon'da geçiyor. Bunu küple dair bir bilgi. Ama asıl hikaye Orta Çağ'da çıkıyor. Orta Çağ'da bu işte zaten Satürn'e tapıyorlar hala hazırda. Bunu küpü Satürn ile doğrudan artık temas ettirmeye başlıyorlar. Tümüyle bu sembolizme boğuyorlar. Onu da meşhur dediğim gibi az önce bahsetmiştim. Azazel'in mührü diye bir mühür vardır. O Azazel'in mührü aslında bir küpten çıkar. Küpün çizimlerini değiştirdiğinizde sizin karşısına Azazel'in mührü çıkar. Asıl kökte o vardır. Yazarsanız bulursunuz. Evet, merak ettim. Seal of Azazel yazın çıkar. Kökte o vardır. Onun etrafına siz işte küpün diğer çizgilerini çektiğiniz zaman küp ortaya çıkar. Kökteki şey budur.
Azazel'in mührü. Evet. Bakabilir miyim? Görsellerden açıyorum. Renksiz lens var. O kadar kuruttu ki kusura bakmayın. Evet, İzleyicilerimizden de özür diliyorum. Yani bir saattir onunla uğraşıyorum. Fark etmişsinizdir. Şunlardan biri mi? Bakayım. Evet, şu ikinci sıra, sağdan ikinci sıra. Sağdan ikinci. Evet. Bilmeden alıp takmayalım da. Evet. Bu Azazel'in mührüdür. Bu aslında küpten çıkar. Bu şeye de benziyor. Bunu zaten izleyicilerimize de paylaşıyor olacağız. Şu iç içe geçmiş kadeh gibi sanki böyle bir şey. Bir kesişim var orada. Bu şöyle, yani bundan siz şeyi de çıkartırsınız. Evet. Davut Yıldızı'nı da çıkartırsınız. O da Tabii çıkıyor. hepsi buradan çıkıyor. Hepsi buradan çıkıyor. Tamam. Zaten Davut Yıldız da aslında bir küptür. Küp sembolizmidir. Baktığınız zaman. Evet. Hepsinin arkasında küpten çıkan bunlar vardı. Hatta şey bile küpten çıkar. Beyza Hanım. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? 911. 11 Eylül saldırıları var ya. Evet. Tabii. Hatta ben göstereyim size. Gösterebilir miyim oradan? Tabii. Şey alayım, kağıdınızı alayım. Kağıdınızı Tamam. alayım. Bir de kalemi de alayım. Ay, küçük Bakın bir ben- yerinde. Bilmiyorum hiç gördünüz mü ama olay şudur aslında. Çok ilginç. Bilmeden almayın sembolü. Biz de paylaşıyoruz şimdi sizinle de. Bakın ne Ters görüyorsunuz? açı yaptığında Ne ne çıkıyor görüyorsunuz? acaba? Küp görüyorsunuz ama bakın küpün üstündeki şunları siliyorum. Dedim ya bazı şeyleri sildiğiniz zaman. Bakın sildim. Ortadaki çizim kaldı. Bunu aşağı indiriyorum şimdi bakın sizinle beraber. 1, 2. x, X. x, 1. Bunu da aşağı indirdiğiniz zaman 911. Mesela 11 Eylül saldırıları diyebilirsiniz buna. Anlatabildim mi? Evet. Peki bunun geldiği asıl yer neresidir? Asıl yerde aslında işte Azazel'in mührüdür. Bakın 2 tane x vardır yan yana. Evet. Burada da dikkatimi çekti. Gördün mü? Evet. 2 tane x işte burada. Bu işte Evet. küpten geliyor bakın. Çıktığı yer küp. Gördünüz mü? Çıktığı yer küp. Küp bu işte bu bağlamda bu kişiler bunu almışlar küp sembolizmini. Tümüyle ezoterik bir bağlamda Satürn'le ilişkilendirerek günümüze kadar taşımışlar. O siyah dediğim gibi hikaye tümüyle Satürn'ün karanlık yüzüyle. Hayır bunu da biraz çağrıştırdı da oradaki o. İşte bu da oradan geliyor. İşte bunlar hepsi oradan geliyor. Ha. Hepsi buradan geliyor. Hepsi oradan tabii geliyor. tabii hepsi buradan geliyor. Hepsinin asıl kökeni bu. Yani bu küpten onu da çıkartıyorsunuz, bunu da çıkartıyorsunuz. Hepsi çıkıyor yani. Doğru. Hepsi Evet, çıkıyor evet. gerçekten. Evet. Yani çok Benim ilginç. şu ana kadar açıklayamadığım tek bir nokta var. Bu kadar işin içerisinde. Ki mesela çok meşhur resimler vardır. Tablolar. Mesela siyah kare şeklinde yapılır. Sadece simsiyah karedir mesela. Evet. İşte o siyah kare normalde sanat tarihinde efendim işte ilk defa bir sanat şeyinde tasvirden artık tamamıyla soyuta geçme olarak anlaşılır. Ama aslında bunu yapan sanatçılar tümüyle ezoterik boyutta yaparlar. Yani öyle ben dur bakalım şunu bu şekilde yapayım diye değil yani. Ama burada benim anlamadığım taraf şu, bu bugünün meselesi değil çünkü yani. Küp dediğiniz şey 100 yıl önce çıkmadı ya da 60 yıl önce çıkmadı yani. Satürn'ün kuzey kutbundaki altıgen. Yani şu an Satürn gezegeninin kuzey kutbunda altıgen şeklinde bir şey var, fırtına var. Ve o altıgen de yine aynı şekilde küp sembolizmidir. Çünkü altıgenin içerisinden çıkar küp. Yani nasıl oluyor bu? Burada mesela benim aklım duruyor. Ben mesela bunu açıklayamıyorum şu anda. Yani Satürn'ün kendisinin kuzey tarafında. evet şu an Satürn gezegeninin kuzeyinde bir altıgen şeklinde fırtına diyorlar. Fırtına var. Ha şunu da yazabiliriz. Hani komple teorisi yazalım ya. Belki de biz yani Satürn'ü görmüyoruz, elimizde o şeyimiz falan yok. Belki de bu adamların bize bir şey, onu ben bilmiyorum. Evet. Yani o kadarını ben bir şey diyemem ama yani bu kadar çok kökleri derin olan küp sembolizminin, altıgen sembolizminin mesela Kurt Kral diye bir dizi var. Mutlaka izlesinler. O da mı malum biz platformda? Evet, Kurt Kral aslan olmasına rağmen kuzeyde yaşıyor, kuzey kutbunda yaşıyor, soğukta yaşıyor aslan olmasına rağmen. Her yer altıgendir. Her yer altıgen. Filmlere dikkat edin. Altıgen inanılmaz kullanılır. Altıgen çünkü küp sembolüdür. Yani altıgen gördüğünüz yer aslında küptür bir yerde. Şimdi nasıl oluyor da bu kadar eski bir sembol Satürn'ün kuzey kutbunda aynı şekilde karşımıza çıkıyor? Ben mesela bunu açıklayamıyorum kendi adıma.
Ama dediğim gibi işin içerisinde başka bir hikayede olabilir Beyza Hanım. Araştıranlar, hocamı takip edenler de yorum yapabilirler bu arada. Tabii. Çok seviniriz. Evet. Bu Yahudilerin hani şuraya daha önceki online Evet, yayında evet, söylediniz. evet. Buradaki küp bir adı Evet, vardı. teyfilin. Evet. Evet. Bir alakası var mı ki siz o gün hani hatta söylediniz? Ne ile alakası? Tabii bu bununla küp alakası. meselesiyle. Yahve işte. Yahve. Doğrudan böyle Tabii, bir alakası tabii. var. Tamam. Yahve zaten güneş tanrısı olduğu için küp Evet. sembolizmini, direkt siyah küp sembolizmini Bir de direkt kullanıyorlar. burada alınlarında tabii, evet, yani. alınlarında tabii. Evet. Bakın hem siyah hem küp ve bu dediğim gibi bugünün meselesi değil bu. Değil. Yani yüzlerce yıldır bunlar kullanılıyor. Dediğim gibi bunun arkasındaki asıl neden de aslında Yahudiliğin içerisinde mesela burada da bir problem var. Biz İsrail'i tek vücut İsrail olarak ele alıyoruz. Evet. İsrail'in içerisinde 2 tane İsrail var. Hani bugün bizim Aşkenaz ve Sefarat dediğimiz Yahudileri Çok farklı. arka tarafında işte bu hikayeler var aslında. Biz bunları bilmediğimiz için yekpare sanki bunlar tek başlarınaymış gibi alıyoruz. Ama bunlar hep yanlış okumalar. Bana göre tabii ki yani. Çok Ben farklı. böyle Hatta düşünüyorum. hükümet şeylerini, kararlarını protesto ederler biliyorsunuz filan. Evet. Yani Hasidiklerin çok muhafazakar bir yaşam tarzı Evet. vardır filan filan. Evet. Hani kayıt dışında da çok konuşurduk eskiden. Evet. Çok doğru. Ama- 2 tane İsrail var. Evet. Bütün bu şu son toparlarken artık şu ay ve güneş diyoruz ya. Toparlayabilecek miyiz bilmiyorum ama. Yani artık yine 2'ye 3'e böleceğiz programı. Evet. O zaman da biraz bağlamından uzaklaşıyor gibi oluyor ama 1,5 saat Evet. izlemesi çok zor artık o yüzden. Valla kusura bakmayın gerçekten. Ya estağfurullah, Elimden geldiği- sizi de böyle yüz yüze yakalamışız Evet, hocam. evet. Gerçekten çok mutlu olduk. Bu ay ve güneş insanın dünyaya indikten sonra gördüğü en kuvvetli, kudretli 2 şey. Evet. Oradan mı çıkışı acaba gibi bir Şöyle akıl Beyza Hanım, yürütebiliyor şimdi insan. Dediğim gibi bu güneş ay hikayesi akademide olan bir hikaye değil. Değil, evet. Ama Ignaz O yüzden beyin Goldziher, fırtınası yapmak da biraz daha rahat oluyor zaten. Ignaz Goldziher adında çok önemli bir dinler tarihçisi var. Bir Yahudi Evet. uzmanı, Yahudilik uzmanı. Bunun İbrani mitolojisi diye bir kitabı var. O ucundan yakalamış bunu. Ama hani dediğim gibi akademi bunu bilmediği ya da kabul etmediği için ya da bilmediği için kabul etmediği için demeyelim. Bilmediği için referanslar da vermiyorlar. O yüzden ben de habersiz oluyorum. Çünkü her yayına ulaşma şansınız Tabii, zaten yok tabii. yani. Ben mesela buna yeni ulaştım. Ignaz Goldzier'in yayınına. Buradan da Mithat Bey'e de sevgilerimi iletiyorum. Sağ olsun o sayesinde. Ignaz Goldziher da Tevrat'ı güneş ve gece üzerinden okumuş. Şimdi sizin sorunuza getireceğim konuyu. Evet. O ay demiyor, bunlar gece sembolleridir diyor. Şimdi olay şu, ben Ignaz Goldzier'i okumadan önce Habil'le Kabil hikayesini de buna bağlamıştım. Yani Kabil bir aslında güneş figürü, Evet. Habil bir ay figürü. Neden diye soracak olursanız da dikkat edin, Kabil bitki, sebze veriyor, et vermiyor. Tamam. Et yemiyor ya güneşçiler. Ben oradan çıkmıştım mesela yola. Evet. Çünkü güneşçiler dedim et yemiyorlar. Bu adamın yani Kabil denen figürün et vermemesini, çünkü Habil için ne diyor? O yeni doğmuş hayvanların diyor şeylerini getirdi. Ama Kabil'de böyle bir şey yok. Kabil sebze veriyor ya da işte meyve veriyor neyse artık ama et vermiyor. Evet. Dolayısıyla bu durumda dedim Kabil bir güneş figürü. Habil de et verdiği için bir ay figürü. Ignaz Goldziher de aynı şekilde Kabil'i bir güneş figürü olarak okuyor kitabında. Habil'i de gece figürü olarak okuyor. Burada olay şu, sizin sorunuza bağlantılı olarak. Peki bunlar niye böyle? Hani güneşi gördüler, ayı gördüler de mi? Evet. Çok muhtemelen, ama şeyini bilmiyorum. Burada biraz kadınlara karşı olan mesafesinden de ben yola çıkarak. Beyza Hanım, bundan 15 bin, 20 bin yıl önce erkekler avlanıyorlardı. Evet. Değil mi? Kadınları da biz daha çok toplayıcılıkla ilişkilendiririz. Erkekler avlanırken erkek erkeğe kalıyorlar. Anlatabildim mi? Ve düşünün ki Kadınlar toplanırken erkekler mi? böyle kadınlar evlerinde, mağaradalar, evlerinde mağaradalar, neredeyse. tamam. Şimdi biz toplanmışız erkek erkeğe, ava gidiyoruz. Ben burada beyin fırtınası yapıyorum. evet. Yoksa bu elimizde bir veri yok. Sadece anlamaya çalışıyorum olayı. Erkekler toplanıyorlar, 20-30 kişi ava gidiyorlar. Belki bir gün, 2 gün dönmüyorlar. Bilmiyoruz yani, elimizde veri yok. Ve düşünün ki bu adamlar avın peşinde giderken, değil mi? Belki geceyi bir mağarada geçiriyorlar. Belki çok tekinsiz yerlerdeler ki o zaman yani nerede tekinlik var yani.
Bu mağaraların içerisinde bunlar erkek erkeğe bir zihinsel bence dönüşüm geçiriyorlar. Yani erkeklik örgütleri kurmaya başlıyorlar bence. Ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü düşünün, o mağaranın karanlığında içeriden sesler geliyor belki. Kendi kendinize grup kuruyorsunuz. İçinize yeni gençleri alırken onu belli törenlerle alıyorsunuz belki falan. Evet, kesinlikle. Belki de bilmiyorum. Evet. Dolayısıyla güneşçiler bana kalırsa daha çok bu av peşinde koşan erkekler arasında ortaya çıkmış bir inanç şekli gibi görünüyor. Diğeri ise Ay. Evet, ay ise daha çok tarım toplumlarında. Çünkü beraber ya, kadın ve erkek aynı anda iş yapmak zorunda. Ki daha sonrasındaki süreçte de biz ayı hep tarımla ilişkili görüyoruz. Hep tarım kavramlarıyla, üreme, tarım, işte mesela başak çok önemli sembollerdir ay için. Dolayısıyla Siyasi partilerin sembollerine bakın. Ben bu kadarını söyleyeyim müsaadenizle. dolayısıyla ay durumu ki biz bugün bile son zamanlarda işte bu son yıllarda bu şeyler patlayınca spiritüel işler tarımda bile işte ay takvimini kullanın, ay küçülürken falan işte tam oradan geliyor bu hikaye. Müthiş bir takvim yalnız. Onu çiftçilerin kendisi bilir. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla ama ta oradan geliyor. Yani bu günümüzden yaklaşık olarak 10.000 yıl önce tarımla ay arasında ilişki kurulmuş. İnsan bunu anlamış, algılamış, kurmuş. Evet. Bunun karşısında da işte muhtemelen avcı toplayıcılar var. Anlatabildim mi? Bu ikisinin hikayesi. Bunlardan işte tarımcılar için ay çok önemliyken olarak, güneş diğerleri için önemli kalmış. Onun da muhtemel nedenlerinden biri, şimdi avlanırken belki gündüz hani avlanıyorlardı. O yüzden hani geceyi pek Daha çok, bilmiyorum orasını. Ama anladığım, benim hani kafa yorduğum taraflardan biri bu güneşçilerin daha çok ava çıkan erkek gruplarının arasından hani çıkmış olabileceği. Ama burası benim de daha henüz oturmuş, ikna olmuş, kendimi ikna ettiğim bir şey değil. Sadece burada sesli düşünüyoruz hep beraber. Tabii. Durum öyle yani. Ama en nihayetinde insanoğlunu şöyle gökyüzüne, ya daha doğrusu bundan 10.000 yıl önce dışarı çıkıp baktığınızda göreceğiniz bir güneş var. Bir de ay var zaten, başka bir şey yok yani. Ve erişemiyorsunuz, acizsiniz yani. O yüzden bir aciz hissettirme durumu, yani güç atfetmeleri anlaşılır geliyor. Kesinlikle anlaşılır geliyor. Hocam müthiş. Yani gerçekten biraz bölerek izleyicilerimize paylaşacağız, sizi sevenlerle de. Ama çok kıymetli araştırmalar ve çalışmalar. Hani sembolizm denince konuşulacak uzman gerçekten az. Çünkü çok yüzeysel, sığ bilgiler dönüyor. Naçizane kaç yıl bu zeminde program yaptığım için söylüyorum. Keşke daha önce televizyonda konuşsaydık ama bakalım yakın gelecekte niye olmasın. İnşallah seriye devam edelim. İnşallah. Online de yaparız yine daha önce yaptığımız gibi. Tabii ki. Nevşehir Üniversitesi'nde hocamız biliyorsunuz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Doktor Ömer Uzuner hocam, kıymetli konukluğunuz için. Bir seminer için İstanbul'dasınız biz bunu çekerken. Evet. Bu vesileyle bir araya geldik. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Ben çok. Efendim, kıymetli yorumlarınızı bekliyoruz. Çok önemli. Özellikle sembol okumayı seven, merak eden ve dinler tarihi üzerinden de bakacak olursak daha da kökenine indik. Ay ve güneş teolojisinden başladık konuşmaya. Bu sembolleri şimdi bilerek daha çok fark etmeye başlayacaksınız. Zihniniz yakalamaya başlayacak. O yüzden keyif aldığınıza inanıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek